2000'lerin ortalarında Arizona'nın Mesa şehrinde başarılı bir iş adamı ve dindar bir Mormon olan Travis Alexander, çevresinde sevilen, enerjik, çalışkan bir gençti. O, çocukluğunda yoksulluk ve istismarla büyümüş ama kendi çabasıyla hayatını değiştirmiş biriydi. İnsanlara ilham veren hikayesi, etrafında bir hayranlık halesi yaratmıştı. Travis, karizmatik tavırlarıyla arkadaş çevresinde oldukça popülerdi. Ama hayatına girecek bir kadının, onun kaderini kan donduran bir sona sürükleyeceğini kimse tahmin edemezdi. Bu kadın, Jodi Arias'tı. Travis, 1977'de Kaliforniya'da doğdu. Çocukluğu oldukça zordu. Anne ve babası uyuşturucu bağımlısıydı. Çoğu zaman aç kaldı, şiddet gördü ve sevgiden yoksun büyüdü. 10 yaşına geldiğinde büyük annesi ona sahip çıktı ve Mormon Kilisesi tarafından koruma altına alındı. Bu noktadan sonra hayatında büyük bir değişim başladı. Mormon inancının disiplinli yaşam tarzı ve misyonerlik ruhu Travis'in kimliğini şekillendirdi. Yıllar içinde başarılı bir satış temsilcisi oldu. İnsanlara motivasyon veren konuşmalar yapıyor, gençler için rol model olarak gösteriliyordu. Travis, çocukluğunun karanlık günlerinden sonra parlak bir geleceğe koşuyordu. Jodi Arias ise 1980'de Kaliforniya'da doğmuştu. Çocukluk yılları Travis'in geçmişi kadar dramatik değildi ama kendisini hep özel hissetmek istiyordu. Genç yaşta fotoğrafçılığa merak saldı. Sanatçı bir ruha sahip olduğunu söylüyordu. Ama Jodi'nin hayatında bir boşluk vardı. Kendisine güveni kırılgandı. İlişkilerinde aşırı bağlılık ve kıskançlık göstermeye yatkındı. Güzelliği ve çekiciliğiyle çevresinde dikkat çekiyordu. Fakat iç dünyasında yalnız ve huzursuzdu. İkilinin yolu 2006 yılında Las Vegas'taki bir satış konferansında kesişti. Travis, başarılı bir genç girişimci olarak etkinlikte öne çıkmıştı. Jodi ise fotoğrafçılık yaparken aynı zamanda ek gelir için satış sektöründe çalışıyordu. Bir akşam yemeğinde tanıştırıldılar. İlk bakışta bir çekim oluştu. Travis, Jodi'nin dış görünüşünden ve enerjisinden etkilenmişti. Jodi ise Travis'in karizması ve konuşma becerisine hayran kaldı. Daha ilk tanışmadan sonra birlikte vakit geçirmeye başladılar. Arkadaşlarının aktardığına göre Travis o günlerde Jodi hakkında şunları söylemişti. "Onunla konuşmak çok kolay, çok güzel bir kadın ama aynı zamanda içinde bir yoğunluk var." Tanıştıktan kısa süre sonra ikili sevgili oldu. Ancak aralarında büyük farklılıklar vardı. Travis, Mormon inancına bağlı biriydi. Dini kurallarına göre evlilik öncesi cinsel ilişki yasaktı. Jodi ise daha özgür ruhlu, kurallara sıkı sıkıya bağlı olmayan biriydi. Ama bu farklılık onları ayırmak yerine birbirlerine daha da çekti. Travis, Jodi'nin çekiciliğine kapıldı. Jodi ise Travis'in manevi yönünden etkilendi. İlişkileri kısa sürede yoğun ve tutkulu bir hale geldi. Arkadaş çevresinde bu ilişki dikkat çekiyordu. Jodi, Travis'in hayatına hızlıca girmişti. Fotoğrafçı kimliği sayesinde sık sık Travis'in arkadaşlarının etkinliklerinde yer alıyordu. Dışarıdan bakıldığında karizmatik genç adam ve güzel sevgilisi mükemmel bir çift gibi görünüyorlardı. Ama bu mükemmel görüntünün arkasında tutku ile kıskançlık arasında gidip gelen bir dinamik gelişmeye başlamıştı. Travis, dindar kimliği nedeniyle bazen suçluluk hissediyor, bazen de Jodi'nin cazibesine kapılıyordu. Bu ikilem, ilişkilerini karmaşık hale getirdi. Jodi ise, Travis'in kendisinden uzaklaştığını hissettiği her an daha çok bağlanıyor, daha fazla kontrol etmeye çalışıyordu. Arkadaşları, özellikle Travis'in yakın çevresi, bu ilişkiyi sağlıksız bulmaya başlamıştı. Travis'in arkadaşlarından biri daha sonra polise şunu söyledi. Jodi onun üzerinde inanılmaz bir etki kurmuştu. Travis ondan uzak durmak istiyor gibiydi ama bir türlü kopamıyordu. 2007'ye gelindiğinde ilişkileri inişli çıkışlı hale gelmişti. Ayrılık konuşmaları yapıyor, sonra tekrar birleşiyorlardı. Travis arkadaşlarına Jodi'nin çok kıskanç olduğunu söylüyordu. Jodi ise Travis'i hayatının aşkı olarak görüyordu. Bu tutkulu ama toksik bağ ileride yaşanacakların habercisiydi.
Çünkü bu ilişki sadece aşk değil, aynı zamanda saplantının da hikayesiydi. 2007 yılı, Travis Alexander ve Jodi Arias'ın ilişkisi için bir dönüm noktasıydı. Birliktelikleri dışarıdan hala romantik görünse de, perde arkasında tutkulu aşk artık yerini çatışmalara bırakıyordu. Bu çatışmaların merkezinde ise Jodi'nin giderek artan kıskançlığı ve Travis'in giderek yükselen huzursuzluğu vardı. Travis, Mormon inancı gereği düzenli olarak kiliseye gidiyor, arkadaşlarıyla sosyal etkinliklere katılıyordu. Jodi ise bu ortamın parçası olmak istese de çoğu zaman dışarıda kalmış hissediyordu. Travis'in arkadaşları Jodi'yi soğuk buluyor. Hatta bazıları onun manipülatif bir tarafı olduğuna inanıyordu. Travis ise giderek bu yorumlara kulak vermeye başladı. Yakın arkadaşlarına sık sık dert yanıyordu. "Jodi beni boğuyor. Onu seviyorum ama aynı zamanda ondan korkuyorum." Travis'in hayatında kalıcı olabilmek için Jodi, Mormon inancına geçmeye karar verdi. 2007 başlarında kilisede vaftiz edildi. Bu, Travis için etkileyici bir adım gibi görünse de, arkadaşları bu kararı samimi bulmadı. Onlara göre Jodi, Travis'i elinde tutmak için her yolu deniyordu. Vaftiz töreninden sonra Travis ve Jodi yeniden yakınlaştılar. Ancak bu yakınlaşma kısa sürdü. Çünkü Travis, arkadaşlarına sürekli Jodi'den ayrılmayı düşündüğünü söylüyordu. İlişkileri boyunca sayısız kez ayrılıp barıştılar. Travis, çoğu kez kararlı davranıp Jodi'yi hayatından çıkarmak istiyordu. Ama Jodi vazgeçmiyor. Her defasında geri dönmenin bir yolunu buluyordu. Ayrıldıkları dönemlerde bile Jodi, Travis'in hayatından tamamen çıkmıyordu. Telefonla arıyor, evine sürpriz ziyaretler yapıyor, sosyal medyada onu takip ediyordu. Travis'in arkadaşlarından biri sonradan şu ifadeyi vermişti: "Ne zaman Jodi'den kurtulduğunu düşünsek, bir şekilde geri dönüyordu." Travis, onunla baş edemiyordu. Jodi'nin kıskançlığı giderek saplantılı bir hal aldı. Travis'in başka kadınlarla görüşmesinden korkuyor. Onun mesajlarını, maillerini kontrol etmeye çalışıyordu. Arkadaşları Travis'in evine geldiklerinde Jodi'nin bazen izinsiz orada olduğunu fark ettiler. Hatta bir keresinde Travis'in evine gizlice girdiği ve eşyalarını karıştırdığı söylendi. Bu davranışlar Travis'in üzerinde baskı yaratmaya başladı. Ona göre Jodi artık tehlikeli bir hal alıyordu. Travis'in en büyük çelişkisi Jodi'ye olan fiziksel çekimiyle ona duyduğu güvensizlik arasındaydı. Arkadaşlarına sık sık şöyle diyordu: "Onunla olmamalıyım ama ondan da kopamıyorum." Jodi ise Travis'in bu çelişkisini kendi lehine kullanıyordu. Onu ikna etmek, geri dönmek, yeniden başlamak için her yolu deniyordu. 2007 sonlarında Jodi Kaliforniya'ya taşındı. Bu, ilişkilerinin fiilen bittiği gibi görünüyordu. Ama aslında mesafe, aralarındaki bağı koparmadı. Telefon görüşmeleri, e-postalar ve gizli buluşmalar devam etti. Travis yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Jodi hala onun hayatının bir parçasıydı. Travis, Jodi'den uzaklaşmaya çalışırken başka kadınlarla görüşmeye başladı. Özellikle Mormon topluluğundan genç kadınlarla daha ciddi ilişkiler arayışına girdi. Bu durum Jodi'nin öfkesini artırdı. Onu kaybetme korkusu kıskançlık krizlerine dönüştü. Jodi, Travis'in yeni ilişkilerini engellemeye çalışıyor, onu sürekli gözetim altında tutuyordu. Arkadaşların uyarıları, Travis'in çevresi, Jodi'nin davranışlarından iyice rahatsız olmaya başlamıştı. Bir arkadaşı daha sonra şu ifadeyi verdi: "Jodi'nin gözlerinde garip bir şey vardı. Onun Travis için tehlikeli olduğunu söylüyorduk ama Travis buna kulak asmıyordu." Arkadaşları haklıydı. Çünkü Jodi'nin kıskançlığı çok geçmeden ölümcül bir saplantıya dönüşecekti. 2008'in başlarında Travis ve Jodi kesin olarak ayrıldılar. Travis onu artık hayatından çıkarmak istediğini açıkça söyledi. Hatta çevresine Jodi'den korktuğunu, onun takıntılı olduğunu anlatıyordu. Ama Jodi bu ayrılığı kabullenmedi. Onun gözünde Travis hala hayatının erkeğiydi ve kimse onu elinden alamazdı. Bu noktadan sonra Jodi'nin davranışları daha karanlık, daha gizemli hale geldi. Ve bu gidişat, Travis'in hayatına mal olacak bir sona doğru ilerliyordu. Haziran 2008.
Arizona'nın Mesa şehri sıcak yaz günlerini yaşıyordu. Travis Alexander için ise hayat yeni bir dönemece girmek üzereydi. Yaklaşan bir iş seyahati vardı. Arkadaşlarıyla buluşmayı planlıyordu ve yeni bir kadınla ciddi bir ilişki düşünüyordu. Ancak Travis'in hayatı en yakın çevresinin bile tahmin edemeyeceği şekilde kendi evinin içinde korkunç bir sona ulaşacaktı. Travis 4 Haziran 2008'de evindeydi. O günün sabahında arkadaşlarıyla mesajlaşmış, akşam için plan yapmıştı. Ancak öğleden sonra ortadan kayboldu. Telefonuna ulaşmak isteyenler cevap alamadılar. Kimse bilmiyordu. Ama o sırada evde Jodi Arias vardı. Ayrı yaşamalarına rağmen Jodi gizlice Mesa'ya gelmişti. Hatta araba kiralayıp yüzlerce kilometre yol kat ederek Travis'in yanına gitmişti. O gün Travis ve Jodi birlikte vakit geçirdiler. İlerleyen saatlerde ise aralarındaki gerginlik ölümcül bir noktaya ulaştı. Travis'in cansız bedeni 9 Haziran 2008'de evinde bulundu. Arkadaşları ondan haber alamayınca endişelenmiş ve evine gitmişti. İçeri girdiklerinde dehşet verici bir manzarayla karşılaştılar. Travis banyosunda kanlar içinde yatıyordu. Vücudu 27 bıçak darbesi almıştı. Boğazı kulaktan kulağa kesilmişti. Ayrıca kafasına yakın mesafeden ateş edilmişti. Polis olay yerine geldiğinde bunun sıradan bir cinayet olmadığını hemen anladı. Saldırının şiddeti bir öfke patlamasının işaretiydi. Bu, planlı bir cinayetle saplantılı bir aşkın birleşimiydi. Polis, kısa sürede Jodi Arias'a odaklandı. Çünkü Travis'in arkadaşları, ayrılıklarından sonra Jodi'nin onu sık sık rahatsız ettiğini söylemişti. Ayrıca Travis'in telefon ve e-postalarında Jodi ile yaşadığı gerginlikler açıkça görülüyordu. Polis, evde yaptığı incelemede kanlı bir el izi buldu. El izinde hem Travis'in hem de Jodi'nin DNA'sı vardı. Bu, cinayetin en kritik delillerinden biri olacaktı. Ayrıca evin kamera kayıtları da incelendi. Silinmiş dosyalar geri getirildiğinde korkunç bir şey ortaya çıktı. Cinayet günü çekilmiş fotoğraflar. Travis ve Jodi'nin birlikte oldukları anlara ait görüntüler. Ardından da Travis'in yerde kanlar içinde olduğu kareler vardı. Polis, Jodi'yi sorguya aldığında ilk ifadesinde Travis'in ölümünden haberi olmadığını söyledi. Onu en son haftalar önce gördüğünü iddia etti. Ama deliller onun yalan söylediğini ortaya koyuyordu. Bunun üzerine Jodi ifadesini değiştirdi. Bu kez Travis'in iki maskeli saldırgan tarafından öldürüldüğünü, kendisinin olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis bu hikayeye de inanmadı. Çünkü olay yerinde başka kişilere ait hiçbir iz yoktu. Jodi, 3. ifadesinde Travis'i kendisinin öldürdüğünü kabul etti. Ama bunu nefsi müdafaa olduğunu iddia ederek açıkladı. Ona göre Travis, öfke krizine girmiş ve kendisine saldırmıştı. Jodi de kendini korumak için bıçak kullanmıştı. Ancak adli raporlar bu iddiayı çürüttü. Travis'in aldığı bıçak darbeleri savunma değil, saldırı amaçlıydı. Ayrıca kurşun yarası olayın planlı olduğunun bir işaretiydi. Polis sorgusunun kayıtları daha sonra internete düştüğünde milyonlarca insan Jodi'nin davranışlarına şok oldu. Çünkü sorgu odasında garip hareketler sergiliyordu. Tek başına şarkı söylüyordu, saçlarını tarıyordu, yoga hareketleri yapıyordu. Bir cinayet şüphelisinden beklenen panik ya da korku yerine sanki başka bir dünyadaymış gibi davranıyordu. Bu tavırlar onun psikolojisinin ne kadar çelişkili olduğunu gösteriyordu. Travis Alexander'ın vahşice öldürülmesi ve Jodi Arias'ın tuhaf tavırları kısa sürede ABD medyasının gündemine oturdu. Haberler öldüren sevgili başlığıyla veriliyordu. Jodi'nin güzelliği, Travis'in başarılı ve saygın bir genç adam olması, cinayetin kan dondurucu detayları, hepsi birlikte bu davayı kamuoyunun takıntısı haline getirdi. Tarihler 2009 yılını gösterdiğinde Jodi Arias cinayeti artık yalnızca bir dava olmaktan çıkmış, tüm Amerika'nın konuştuğu bir fenomene dönüşmüştü. Travis Alexander'ın vahşice öldürülmesi, Jodi'nin değişen ifadeleri ve sorgu odasındaki tuhaf davranışları davayı milyonların ilgiyle takip ettiği bir medya olayına çevirdi. Dava, Arizona eyaletinde açıldı.
Suçlamalar arasında birinci derece cinayet vardı. Bu suç, ölüm cezası ya da ömür boyu hapis cezasıyla sonuçlanabilirdi. Savcı Juan Martinez, davanın başından itibaren çok sert bir tutum sergiledi. Ona göre Jodi Arias, soğukkanlı ve planlı bir katildi. Travis'i önce baştan çıkarmış, ardından saplantılı kıskançlık duygusuyla öldürmüştü. Savcının mahkemede kullandığı cümlelerden biri, davayı izleyenlerin aklında kaldı. Bu, aşkın değil, takıntının hikayesi ve bu takıntı bir cinayetle sonuçlandı. Jodi Arias'ın avukatları ise farklı bir yol izledi. Onlara göre Jodi, Travis'in şiddetine maruz kalmış bir kadındı. Cinayeti ise nefsi müdafaa amacıyla işlemişti. Jodi'nin ifadesine göre Travis öfkeli ve kontrolcüydü. Olay günü de Jodi'ye saldırmış, Jodi ise korkudan harekete geçmişti. Ama adli raporlar bu anlatıyı çürütüyordu. Travis'in aldığı 27 bıçak darbesi ve kesik boğazı saldırının öfke dolu olduğunu açıkça gösteriyordu. Ayrıca Jodi'nin savunmasındaki çelişkiler jüri üzerinde şüphe uyandırdı. Duruşmalar sırasında Jodi'nin tavırları medyanın ilgisini daha da artırdı. Zaman zaman ağlıyor, zaman zaman soğukkanlı bir şekilde sorulara cevap veriyordu. Travis'in ailesine bakmaktan kaçınıyor, çoğunlukla gözlerini yere dikiyordu. Onun bu inişli çıkışlı tavırları davayı izleyenleri ikiye böldü. Kimileri onun gerçekten travmatik bir ilişkiden çıktığını düşündü. Kimileri ise Jodi'nin usta bir manipülatör olduğuna inandı. Dava, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en çok izlenen davalarından biri haline geldi. Mahkeme salonuna kamera alınmasına izin verilmişti. Bu sayede milyonlarca insan televizyon ve internet üzerinden Jodi Arias'ı canlı izledi. Talk show'lar, belgeseller, haber programları, herkes bu davayı konuşuyordu. Jodi, adeta bir true crime fenomenine dönüşmüştü. 2013 yılında jüri kararını açıkladı. Jodi Arias, birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Jüri üyeleri, onun cinayeti nefsi, müdafaa için değil, planlı bir şekilde işlediğine ikna olmuştu. Ancak ceza aşaması tartışmalı geçti. Jüri üyeleri, ölüm cezası konusunda oy birliği sağlayamadı. Bunun sonucunda Jodi Arias, ölüm cezasından kurtuldu ama ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme boyunca en ağır yükü Travis'in ailesi taşıdı. Onlar için bu dava yalnızca adalet arayışı değil, aynı zamanda korkunç bir kaybın ağırlığıyla yüzleşmekti. Travis'in kardeşleri, basına yaptıkları açıklamalarda Jodi'nin hiçbir pişmanlık göstermediğini söylediler. Mahkeme sonrası gözyaşları içinde, "Onu geri getiremeyiz ama en azından adalet yerini buldu," dediler. Jodi Arias hala Arizona'da yüksek güvenlikli bir hapishanede cezasını çekiyor. Zaman zaman medyaya röportajlar veriyor. Kendini hala kurban olarak gösteriyor. Hapisteyken çizimlerini satmaya çalıştı. Destekçileriyle mektuplaştı. Ancak toplumun büyük çoğunluğu onun suçlu olduğuna ve asla serbest bırakılmaması gerektiğine inanıyor. Jodi Arias davası yalnızca bir cinayet davası değil, aynı zamanda bir medya olayı olarak da tarihe geçti. İnsanlar bu davada aşk, kıskançlık, saplantı ve şiddetin nasıl ölümcül bir karışıma dönüşebileceğini gördüler. Travis Alexander'ın hayatı trajik bir şekilde sona erdi ama onun hikayesi Jodi Arias'ın mahkemesiyle birlikte milyonlara ulaştı. Bugün bile True Crime belgesellerinde en çok konuşulan dosyalardan biridir.